Mayıs Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 6 Kasım Perşembe bülteniyle karşınızdayız. Ülkemiz için, ülke puanımız için oldukça kritik bir gündeyiz. Samsunspor Hamrun mücadelesini konuşacağız. Thomas Reis'in Samsunspor'unu formuna değineceğiz aslında. Celce Varşova mücadelesine bakacağız. Son mücadelemizde ise temsilcimiz Fenerbahçe'nin Viktoria Pilsen deplasmanının detayına ineceğiz. Canlı tahtamız ve player tercihimiz her zaman olduğu gibi olacak. Her gün saat 4'te analizde karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Karadeniz'in güzel diyarı Samsun'a gidelim. Thomas Reis'la inanılmaz bir ritim yakaladı Samsun. Şu anda Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuz 5. sırada. 2 maçta 2 galibiyetleri var. 4 gol atarken kalelerinde gol dahi görmediler. Detayına indiğimizde Samsunspor'un öncelikle ligde şu an 4. sıradalar orada da. 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 17 gol atarken kalelerinde 11 gol gördüler. Konferans Ligi'nde ise formda bir Samsun izliyoruz. Yani şu an lider Fiorentina, Larnaca, Celje, Luzen'in arkasında 5. sıradayız. Ve şu anda 6 puanı olan, yani 2 maçta 2 galibiyet alan 6 takımdan birisiyiz. Hamrun cephesine baktığımızda ise Hamrun bu liglere çok uzak bir takım aslına bakarsak. Şu anda baktığımız zaman 2 maçta 2 mağlubiyetleri var. Eee, Gol bile atamadılar. 2 gol yediler. Yani 1-0, 1-0 mağlup oldular. Şu an 32. sıradalar Konferans Ligi'nde. Kendi liglerinde ise zaten Hamrun, yani çok iyi bir ligleri yok. Bizim klasmanımız bir lig değil, Malta Ligi. Yani o yüzden burada hani lig kıyası çok ekstra mıdır? Değildir. Orada da 12 takımlı ligde 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 gol atarken kalelerinde 6 gol gördüler. Şu anda zaten o lig 1 Kasım itibariyle sona erdi ve ligi de 3. sırada tamamladılar. Floriana ve Valletta'nın arkasında. Kıyasa girilecek bir takım değil. Yani Samsun'un Konferans Ligi'nde ilerlemesini istiyorsak eğer ki bu tarz maçlarda hata yapmaması gerekiyor ki Samsun'un bülteni de aslında Konferans Ligi için oldukça iyi bir bülten. Legia Varşova'yı Polonya deplasmanında 1-0 yendikten sonrasında içeride Kiev'i 3-0'la geçmeyi başardık. Hamrun'la oynayacağız. Arkasından Breidablik İzlanda'ya gideceğiz. Sonra Yunanistan temsilcisi AYK'ya ağırlayacağız. Son maçımız ise Almanya'da dişli Mainz'la olacak. Yani bu tarz maçlar, özellikle Hamrun, Breidablik'i geçmemiz gerekiyor ki AYK, yani onlara kıyasla daha yüksek bir takım ve bence en zor maçımız Mainz mücadelelerinde puan kaybetme toleransımız olabilsin. Burada net bir Samsunspor galibiyeti bekliyorum. 1 ve 1,5 üstü Samsun'un Hamrun'u minimum 2 gol atarak yeneceğini düşünüyorum. Biraz da alternatif isteyenler Samsun'un 3 golüne yönelebilir. Ama burada temsilcimizin bize çok keyifli bir futbolla güzel bir galibiyet yaşatacağını düşünüyorum. Hadi gelin şimdi Celje Varşova mücadelesinin detaylarına bakalım. Gelbi adeta tarih yazıyor. Çok takdir ettiğim bir takım. Çok da yakından takip ettiğim bir takım. Telegram üzerinde zaten canlıda da değerlendirdiğimiz takımlardan birisi. Para da kazandırmış bir takım bize. Eski Galatasaraylı futbolcu Albert Riera yönetiyor Celce'yi. Şu anda Celce kendi liginde 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 35 puanla lider durumda. 39 gol atarken kalelerinde 12 gol gördüler. Konferans ligine baktığımızda ise şu anda Fiorentina Larnaca'nın arkasında 2 maçta 2 galibiyetle lider durumda. Samsun analizinde anlattığım aslında 6 takımdan birisi. 5 gol atarken kalelerinde sadece bir gol gördüler. Legia Varşova cephesine baktığımızda ise Legia Varşova'da biraz dağınık bir lig başlangıcı yaptı. Konferans ligine de bu yansıdı aslında. 2 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyetleri var. 2 gol atarken kalelerinde de 2 gol gören bir Legia Varşova var. Samsunspor'a 1-0 yenildikten sonrasında Shakhtar'ı deplasmanda 2-1 ile geçmeyi başardı Legia Varşova. Burada açık oyunu seven iki futbol var. Yani iki futbol takımı var. İkisi de kapanmayı beceremiyor. Yani aslında deniyorlar fakat beceremiyorlar, öyle söyleyelim. O yüzden burada başarılı olmak istiyorlarsa ikisinin de hücum futbolu aslında Konferans Ligi'ne etki edecektir diye düşünüyorum. Buradaki benim ana tercihim ilk yarı 0,5 üstü yönünde olacak. Taraf bahsine gitmek zor. Evet, Celce formda ama Varşova'da sürekli buralarda oynayan takımlardan birisi. O yüzden çok o tarafa gitme taraftarı değilim. İlk yarıda minimum ağlar bir kere sarsılacaktır diye düşünüyorum. Hatırlatmalarımızı yapalım. Her gün saat 4 analizde karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Videoya beğenileriniz önemli. Sizler gibi, bizler gibi bahisle ilgilenen arkadaşlarımızın karşısına bu videoların çıkması için sizler de beğeni bırakarak bize destek olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin ülke puanımız için en kritik noktalardan biri Pilsen Fenerbahçe mücadelesinin detayına inelim.
Avrupa Ligi mücadelesinde Viktoria Pilsen deplasmanına gideceğiz. Pilsen çok iyi bir çıkış yakaladı. Beklentilerin aksine yani burada Pilsen şu anda beşinci sırada ama Avrupa Ligi kurallarında Pilsen evet ilk 3 maçın sonunda beşinci sırada olacak deselerdi hiç kimse buna inanmazdı. 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlikleri var. Namağlupler 6 gol atarken kalelerinde 2 gol gördüler. Pilsen neler yapıyor peki? Ligine bir bakalım. Liginde de altıncı sırada aslında. Yani Avrupa Ligi'ndeki başlangıcın aksine ligde de şaşırtan bir Pilsen var. Pilsen burada hep Slavia Prag, Sparta Prag, Pilsen arasında gidip gelen bir ligdi. 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. 23 gol atarken kalelerinde 13 gol gördüler. O yüzden kendi lig performansının gerisinde bir Pilsen izliyoruz. Konferans Ligi Avrupa Ligi mücadelelerinde ise baktığımızda Ferencvaros deplasmanından 1-1'le döndü Pilsen. Daha sonrasında kendi sahasında Malmö'nün 2 kırmızı, Pilsen'in de bir kırmızı gördüğü maçta 3-0'la geçmeyi başardı. Son maçta ise Olimpiko'da Roma'yı 2-1'le geçmeyi başardı Pilsen. Yani o yüzden biraz daha sürprizlere açık bir takım diyebiliriz. Kendi liginde beklentinin aksine kötü başlayan, Avrupa Ligi'nde ise beklentinin aksine iyi başlayan bir Pilsen var. Fenerbahçe cephesine baktığımızda ise öncelikle biraz Fener'in oyununu konuşmamız gerekiyor. Gaziantepspor mücadelesi, Stuttgart galibiyeti, Fener'in oyunu biraz oturmaya başladı. Özellikle orta saha tandeminde Alvarez ve İsmail'in uyumu her gün gitgide yükseliyor. Orada Fred bir kesik yedi ve artık Fred'in de çok süre bulacağını düşünmüyorum o ikilinin sakatlanmadığı süreçte. Ederson'un oyuna etkisi özellikle ayağından çıkan uzun toplarla hücuma etkisi de artmaya başladı. Tabi bu da biraz daha El Nesiri'yi oynatmaya başladı. Orada Asensio'ya bir parantez açmamız lazım. Özellikle orta saha ile hücum hattına inanılmaz bir köprü kurdu ve aslında kendi oyununu da rahat oynamaya başladı. Aston Villa performansı pek iç açıcı değildi. Aldığı sürelerde aslında bunu kanıtlıyordu. Kerem Aktürkoğlu da bir form yakaladı. Yani Fenerbahçe'de biraz daha işler iyi gidiyor diyebiliriz. Bu maç özelinde ne düşünüyorum derseniz ben burada Pilsen biraz daha zor bir lokma. Özellikle bu tarz soğuk ülke takımları daha diri oluyorlar ve bize karşı da biraz daha zorlayıcı gelebilir Pilsen. Ama benim buradaki ana tercihim Fenerbahçe'nin minimum bir gol atacağı yönünde olacak. Pilsen'in de golü değerlendirilebilir ama yani Fenerbahçe'nin gol atarı ve Fenerbahçe'nin yenilmesi bana daha mantıklı geliyor. Buradaki benim ana tercihim deplasmanın 0.5 üstü yönünde olacak. Fenerbahçe burada minimum bir gol atacaktır. İlk başta oran olmayabilir ama canlıdan değerlendirmekte yarar var. Erken bir golle Fenerbahçe golü bulursa Pilsen'in açıklarında geçiş oyununda Fenerbahçe boşluklar bulur. İkinci gole kadar uzanabilir. Yani maç 1.5 üstüne kadar uzanabilir diyelim. Ve hadi gelin canlı tahtamız ve player tercihlerimize yakından bakalım. Canlı tahtamıza baktığımızda Basel Steaua Bükreş, Salzburg Go Ahead Eagles, Real Betis Lyon mücadelelerinde ev sahiplerini yani Basel'in, Salzburg'un ve Real Betis'in gol ve gollerini takip edeceğim. Player'a baktığımızda ise Samsunspor'da Muandil Maci'nin bir gol atacağını düşünüyorum. Aston Villa mücadelesinde ise Oli Watkins'in ağları minimum bir kere sarsacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle, her cuma saat 6'da bahis eğitimiyle, hafta içi her gün saat 7'de ise lig analiziyle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bir beğeni bırakırsanız da bizlere destek olmuş olursunuz diyelim. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.